Arabaya değil, baş belasına aşık olma. Abi bir araba bakıyorum ya. Temiz, bakımlı, sahibinden az yakan çok kaçan bir şey. Duydun mu bu cümleyi? Duyduysan geçmiş olsun. Çünkü bu cümleyle başlayanların %70'i ya tamirhane kapısında sabahlamıştır ya da ekspertiz raporuna araç değişmiş sadece ruhsat orijinal yazısını görmüştür. Şimdi gel bakalım şöyle, dostça bir konuşalım. Seninle bir yola çıkacağız. Ama öyle Karadeniz yaylası gibi yeşillik, manzara değil. Bu yol ikinci el araba alım rehberi. Araba almak bir ihtiyaç evet ama ikinci el araba almak duygu yönetimi işidir. Yani sadece beyne değil, kalbe de dikkat edeceksin. Çünkü öyle modeller var ki ilk görüşte aşk zannediyorsun ama 3 ay sonra mahkemelik oluyorsun. Bak şimdi, kaporta pırıl pırıl, jantlar parlıyor, içine binince vay be diyorsun. Ama sonra ekspertize gidiyorsun. Adam kaputu kaldırıyor, motorun içinde Kral Arthur'un kılıcı gibi paslı demirler. Bu araç bir dönem traktör olarak kullanılmış olabilir diyor. İşte bu yüzden bu video burada. Çünkü bu kanalda amacımız sadece bütçeye göre araba tavsiyesi vermek değil, aynı zamanda alınabilecek uygun fiyatlı arabalar arasında en mantıklısını seçmeni sağlamak. Yani dostum, sen sadece direksiyona geçmeyeceksin, aynı zamanda kararın direksiyonunu da sen çevireceksin. Abi şu arabaya aşık oldum demeyeceksin. Çünkü arabaya aşık olan sonra servisle nikah masasına oturur. Abone olup takip etmek bu ikinci el maceranda yol arkadaşı olmak demek. Beğenmek bu içerik tam gaz demek, yorum yapmaksa sesim duyulsun demek. Destek ol, birlikte öğrenelim, gülelim ve yolda kaybolmayalım. Direksiyon sende, hadi bas gaza. Bak şimdi sana çok net bir şey söyleyeceğim. Paran neyse, hayalin de o kadar. Hayal kurmak güzel ama hayalle değil, bütçeyle araba alınır dostum. Sen hala abi ben 400 bine bir hayal buldum diyorsan, muhtemelen ya 2010 model ama motoru 2025 ruhlu bir araba alırsın ya da içinden egzoz çıkan bir sevgiliye kavuşursun. Yani önce şu soruyu kendine sor. Arabaya ayırabileceğim gerçek bütçem ne kadar? Ama arabanın fiyatı kadar değil, bak. Ortalama Türk alıcısının yaptığı en büyük hata, tüm parasını arabaya gömüp sonrası Allah kerim demek. Araba almak evlenmek gibidir. Nikah var, düğün var, takı var, balayı var. Yani sadece yüzükle iş bitmiyor. Gizli masraflar, bir arabanın karnesi. Şimdi diyelim ki 450 bin liraya araba bakıyorsun. Güzel. Ama o arabayı alıp trafiğe çıkarabilmen için en az şunlar da cebinde olacak. Noter masrafı 2500-5000 TL arası. Zorunlu trafik sigortası 3000-7000 TL'ye yaşına, aracın segmentine göre. Ekspertiz raporu 1500-3000 TL. Bakım ve ilk kontroller minimum 5000-10.000 TL. Vergi borcu çıkarsa yandı gülüm keten helva. Yani sen 450 bine araba bakıyorsan minimum 480-500 bin lira aralığında düşünmelisin. Yoksa arabayı alırsın ama 3 ay sigortasız dolaşırsın, her çevirmede inşallah durdurmazlar duasıyla yaşarsın. Ucuza alınacak en iyi arabalar diye bir efsane var. Ama işin sırrı şu, ucuza alınabilecek en iyi arabayı değil, bütçene en uygun, başını ağrıtmayacak arabayı bulman lazım. Senin için 350 bin liraya alınan bir Hyundai i20, bir başkası için 600 bin liralık Passat'tan daha zengin gösteren araba olabilir. Çünkü esas mesele nedir? Arabayı alırken değil, yaşarken mutlu olmak. Bir de şu var, dolar kuru, vergi oranları, enflasyon derken, 2025 ikinci el araba fiyatları her ay değişiyor. O yüzden sen arabanı almadan önce piyasayı takip et. Araç fiyat grafikleri tut. Geçen ay kaçtı? Bu ay ne olmuş? Bazı aylar fiyatlar düşer, bazı aylar çıkar. Temmuz'da mesela genelde piyasa kıpırdar. Tüm parayı arabaya gömme, nefes alacak paran kalsın. Şimdi diyelim 500 binin var. Gidip tam 500'e araba aldın. Peki ya ilk bakımda yağ kaçağı çıktı. 4 lastik pert, akü bitik. Yahu bu arabayı yıkatacak 100 liran yoksa sen bu arabaya binemezsin. Bu yüzden sana bir kural bırakayım. Araba bütçesinin en az %8-10'u kenarda olmalı. 500 binim var diyorsan 450'ye araba bak. 50 bin lira can yeleğindir. Sonuç, bütçesiz adamın pazarlık yapmaya hakkı yok.
Unutma dostum, pazara giden adamın elinde torbası olur, senin de bütçen olacak. İkinci el araba piyasası acemiye acımaz. Param yok ama araba alayım diyenler, ya krediyle ay sonunu zor getirir ya da ilk tamirde arabayı satmak zorunda kalır. O yüzden bu videonun en can alıcı cümlesi şudur: bütçeni belirlemeden araba değil, ekmek bile alma. Neden bu kanalı takip etmelisin? İkinci el araba almak kolay gibi görünür ama aslında ince işçilik ister. Burada sadece araç modeli önermiyoruz. Bütçene uygun en doğru aracı nasıl seçeceğini, pazarlıkta hangi taktikleri kullanacağını, hangi aylarda fiyatların ne yönde hareket ettiğini ve gizli masraflarla nasıl baş edeceğini adım adım anlatıyoruz. Kısacası bu kanal, ikinci el araba alırken yalnız kalma diyenlerin rehberi. İster 300 bin TL'lik araba bak, ister 1 milyonluk, her bütçeye göre içerik var. Ekspertizden sigortaya, MTV'den pazarlığa kadar her detay burada. Üstelik her videoda gerçek deneyim, sade dil, bol espri ve yol gösterici bilgiler var. Abone ol ki bir sonraki araç arayışında zaman kaybetmeyesin, yanlış arabaya değil, doğru karara yatırım yapabilesin. Unutma, biz burada sadece araba değil, doğru kararların rehberini sunuyoruz. Görüşmek üzere.